Barbara Harris Whitfield'in ölümden dönüş deneyimi, Wound'e, onun tüm dünya görüşünü derinden ve kökten değiştiren olağanüstü bir yolculuktur. Başlangıçta bir ateist olan Barbara'nın hayatı, 1975 yılında geçirdiği bir omurga yaralanması ve ardından büyük bir cerrahi operasyon ile beklenmedik bir şekilde değişti. Bu deneyim, onun inançlarını sorgulamasına, fiziksel gerçekliğin ötesindeki bir aleme dalmasına ve bilincin, enerjinin ve varoluşun özüne dair karmaşık yapıyı keşfetmesine neden oldu. Bilinmeyene yolculuk ameliyatının ardından Barbara kendini açıklanamaz bir şekilde kendi bedeninin dışında hastane yatağının üzerinde süzülürken buldu. Bu ilk farkındalık hem şaşırtıcı hem de huzur vericiydi. Kendini fiziksel acının ve bedeninin kısıtlamalarının ötesinde özgürleşmiş hissediyordu. Kendini dışarıdan izlerken gerçek özünün bedeninden ayrı olduğunu derinlemesine fark etti. Bu beden dışı farkındalık durumu onu gizemli bir karanlığa doğru yönlendirdi. Bu deneyimi daha sonra kelimelerle anlatmanın zorluğunu yaşayacaktı. Bu karanlık bir boşluk ya da hiçlik değildi. Aksine potansiyelle dolu dinamik ve dönen bir enerjiyle doluydu. Neredeyse bilinçli bir farkındalık taşıyan bu enerji, Barbara'yı tarif edilemez bir sıcaklıkla sarıyordu. Onun varlığını yalnızca dışsal bir unsur olarak değil, kendi varlığının temel bir parçası olarak hissediyordu. Bu enerji ne tehditkardı ne de kaotik. Aksine derin bir bilgelik ve amaç duygusu yayıyor, sanki yaratılışın özünü içinde barındırıyordu. Üzerine yoğun bir huzur dalgası yayılıyor, tüm korkularını ve belirsizliklerini eriterek ona saf bir aidiyet ve bağlılık hissi veriyordu. Barbara, ışık ve karanlık arasındaki karmaşık etkileşimi fark etti. Sanki ışık gölgelerin içinden doğuyordu. Bu farkındalık, yaşamındaki her zorluğun tek başına bir mücadele olmadığını, aksine daha büyük bir dengenin parçası olduğunu anlamasına neden oldu. Karanlık, korkulacak bir şey değil, bir dönüşüm kaynağıydı. Büyümenin temel bir bileşeniydi. Hayatın zorluklarının kişisel ve ruhsal evrim için fırsatlar sunduğunu görmeye başladı ve ışık ile karanlığın birbirine bağlı, dinamik bir döngü içinde olduğunu fark etti. Bu alanda daha derine indikçe doğrusal zamanın sınırlarının kalktığını hissetti. Her şey eş zamanlı gibi görünüyordu. Geçmiş, şimdi ve gelecek tek bir farkındalık anında iç içe geçmişti. Geçmişle buluşma Barbara bu enerjik girdap içinde ilerlerken kendisine çok tanıdık gelen bir varlığa doğru çekildi. Bobby diye sevgiyle hitap ettiği büyükannesine. Büyükannesi 14 yıl önce vefat etmesine rağmen şimdi karşısında tüm canlılığıyla duruyordu ve ona koşulsuz bir sevgi yayıyordu. Zamanı aşan bu yeniden buluşma sırasında Barbara büyükannesiyle paylaştığı tüm anları yeniden yaşadı. Üstelik bu anları hem kendi perspektifinden hem de büyükannesinin gözünden aynı anda deneyimledi. Büyükannesinin kolları arasında olmak, sıcaklığına sarılmak, çocukluğuna geri dönmek gibi hissettirdi. Barbara, büyükannesinin yanı sıra başka ruhlarla da karşılaştı. Bazıları ona tanıdık, bazıları ise bilinçli zihninde hiç hatırlayamadığı, ancak derin bir seviyede bağlı hissettiği varlıklardı. Tanıdık ruhlar, onun içinde derin bir hatıra duygusu uyandırıyordu. Sanki onların varlığı, şimdiki yaşamının ötesinde bir bilince dokunuyordu. Onları fiziksel formlarından değil, taşıdıkları enerjiyle tanıyordu. Bu enerji ona evinde olduğu hissini veriyordu. Tanınmayan ruhlar ise her ne kadar bilincinde bir anıları olmasa da sanki yaşam yolculuğunda gizli roller üstlenmişlerdi. Her karşılaşma, bağların sadece dünyevi ilişkilerle sınırlı olmadığını, daha büyük ve görünmez bir gerçekliğin içinde dokunmuş olduğunu gösteriyordu. Bu karşılaşmalar ona dünyadaki yaşamlarımızın sayısız insanın deneyimleriyle iç içe geçtiğini ve hepimizin büyük bir paylaşım ağının parçası olduğunu hatırlattı. Barbara artık yalnız olmadığını ve ruhunun sonsuz bir öğrenme yolculuğunda olduğunu biliyordu. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Barbara kendini hayatının panoramik bir gözden geçirme sürecinin içinde buldu. Geçmişindeki olayların iç içe geçtiği karmaşık bir dokunun içine dalmıştı. Ancak bu gözden geçirme sürecinde yalnızca pasif bir izleyici değildi.
Her anı canlı bir şekilde tekrar deneyimliyor. Hem kendi duygularını hem de etrafındaki insanların hislerini tam anlamıyla hissediyordu. Bir noktada Barbara, bilgelik ve şefkat yayan ışıklı varlıklarla çevrili halde buldu kendini. Onlar kelimeler olmadan iletişim kuruyor, bilgileri doğrudan onun bilincine aktarıyorlardı. Ona tüm varlıkların birbirine bağlı olduğunu ve her seçimin, her eylemin büyük bütünün bir parçasını oluşturduğunu gösterdiler. Yaşam gözden geçirme sürecinde bu kavramın en çarpıcı şekilde ortaya çıktığı anlardan biri, çocukluk yıllarında yas içinde olan bir arkadaşına destek olduğu andı. O dönemde bu olayın pek de önemli olmadığını düşünmüştü. Ancak şimdi bu küçük iyilik eyleminin yıllar boyunca nasıl dalgalar halinde yayıldığını gördü. O arkadaşının güçlenmesine nasıl yardımcı olduğunu, daha sonra onun da başkalarına destek olarak bu iyiliği nasıl yaydığını izledi. Bu farkındalık, Barbara'nın sevgiyi ve merhameti içeren en küçük eylemlerin bile varoluşun büyük dokusunda ne kadar derin bir anlam taşıdığını anlamasını sağladı. Karma kavramı da bu süreçte tamamen netlik kazandı. Karma bir ceza mekanizması değil, enerjinin dengelenmesi için var olan bir yasaydı. Bu yeni farkındalık Barbara'nın hayata yaklaşımını köklü bir şekilde değiştirdi. Mücadelelerini artık rastgele talihsizlikler olarak değil, ruhsal evriminin ayrılmaz parçaları olarak görmeye başladı. Bu bakış açısındaki değişim onu daha bilinçli yaşamaya yönlendirdi. Artık her hareketinin, her düşüncesinin ve niyetinin hem kendisinin hem de etrafındaki insanların yaşamlarını şekillendiren enerji akışına katkıda bulunduğunu biliyordu. Gündelik etkileşimlerinden hayatındaki büyük kararlara kadar her eyleminin sevgiyi, merhameti ve anlayışı yansıtmasına özen gösteriyordu. Barbara bu farkındalıkla geçmiş deneyimlerine de farklı bir gözle bakmaya başladı. Karşılaştığı zorlukları ve yaşadığı acıları büyüme ve iyileşme fırsatları olarak görmeye başladı. Karma'nın bir enerji alışverişi mekanizması olarak işlediğini anladı ve bu, kendi eylemlerinden ve seçimlerinden daha fazla sorumluluk almasını sağladı. Bu yeni bilinç, onun diğer insanlarla olan etkileşimlerine daha fazla şefkat ve farkındalık katmasına neden oldu. Fiziksel dünyaya dönüş yolculuğunun sona yaklaştığı bir noktada Barbara, kendini hastanede, hemşirelerin odasının yakınında süzülürken buldu. Onları izledi ve kendi durumu hakkında konuştuklarını duydu. Daha sonra bilinci yerine geldiğinde onların söylediklerini kelimesi kelimesine hatırlayarak aktardı ve bu olay doğrulandı. Bu deneyim, bilincin fiziksel bedeni aşan bir gerçekliği olduğu yönündeki inancını daha da pekiştirdi. Ameliyat sonrası iyileşme süreci yavaş ve zorluydu. Ancak bu süreç Barbara'ya deneyimini derinlemesine düşünme fırsatı verdi. Duygularını ve farkındalıklarını bir deftere yazmaya başladı. Yaşadığı ölümden dönüş deneyiminin her ayrıntısını kaydetti. Bu düşünceler onun insanlarla olan ilişkilerini de dönüştürdü. Artık daha sabırlı ve daha merhametliydi. Ayrıca meditasyonu ve enerji şifasını hayatına entegre etti. Bu uygulamalar deneyimlediği yüksek bilinçle bağlantıda kalmasına yardımcı oluyordu. Barbara, edindiği bilgeliği ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşarak onların da kendi mücadelelerini daha spiritüel bir bakış açısıyla görmelerini sağladı. Zamanla ölümden dönüş deneyimlerini araştırmaya kendini adadı ve alanında tanınmış araştırmacılardan biri olan Bruce Greyson ile ortak çalışmalar yürüttü. Yazıları ve öğretileri, bilinç kavramının derin doğasını ve tüm varlıkların birbirine bağlı olduğunu anlamak isteyen birçok insan için önemli bir kaynak haline geldi. En önemli farkındalıklardan biri Barbara'nın deneyimden sonra kazandığı en önemli farkındalıklardan biri hayatın özümüzü yeniden keşfetme yolculuğu olduğuydu. O, insanların sadece toplumsal beklentilerin veya kişisel travmaların bir ürünü olmadığını, aksine öz farkındalık ve sevgiye doğru evrimleşen ruhsal varlıklar olduğunu vurguladı. Barbara ayrıca, dönüşünden sonra keskinleşen algısının hala devam ettiğini keşfetti. Bir gün parkta otururken, yaşlı bir kadının market torbalarını taşımakta zorlandığını fark etti. Hiç tereddüt etmeden ona yardım etmek için koştu. Bunu yaparken derin bir dejavu hissine kapıldı. Bu küçük iyilik eyleminin daha büyük bir olaylar zincirinin parçası olduğuna dair bir farkındalık yaşadı. O anda keskinleşen algısının onu daha derin bir şefkate ve anlamlı bağlara yönlendirdiğini anladı. Artık enerjiye karşı daha duyarlı hale gelmişti, auraları algılayabiliyor ve onun yolunu çizen anlamlı tesadüflerde, senkronistelerde büyük bir artış fark ediyordu.
Bu olaylardan biri yıllardır görmediği eski bir arkadaşına tesadüfen rastlamasıyla gerçekleşti. Arkadaşı, Barbara'nın ölümden dönüş deneyiminden habersiz bir şekilde kişisel bir mücadele yaşadığını ve rehberliğe ihtiyacı olduğunu paylaştı. Barbara içgüdüsel olarak ona tam da aradığı cevapları sundu. İkisi de bu karşılaşmanın şaşırtıcı doğası karşısında hayrete düştü. Bu tür anlar, Barbara'nın belirli insanlara ve olaylara daha büyük bir amaç doğrultusunda yönlendirildiğine olan inancını güçlendirdi. Yaşadığı bu işaretler onun doğru bir ruhsal yolda ilerlediğini ve evrenin rehberliğiyle hareket ettiğini ona tekrar tekrar hatırlattı. Sonuç, yolculuk devam ediyor. Barbara'nın ölümden dönüş deneyimi sadece başka bir aleme kısa bir bakış atmaktan ibaret değildi. Bu deneyim onun için dönüşümsel bir katalizör oldu. Hayattan edindiği en büyük anlayışlardan biri, fiziksel varoluşun ötesine geçen bir yaşamın var olduğu, sevginin varoluşun temel gücü olduğu ve bilincimizin devasa, birbirine bağlı bir enerji ağının parçası olduğuydu. Onun hikayesi hem varoluşun gizemlerine bir tanıklık, hem de başkalarına kendi varlıklarının daha derin boyutlarını keşfetmeye bir davet niteliği taşıyor. Barbara'nın yolculuğu devam ediyor ve o, başkalarını da hayatın senkronistelerini kucaklamaya, her deneyimde bilgelik aramaya teşvik ediyor. Tıpkı kendisinin iyileşme sürecinde ölümden dönüş deneyimini ve ondan aldığı dersleri düşündüğü gibi. Ölüm ötesinde tanık olduğu her şeyin aslında günlük hayatındaki olaylar ve karşılaşmalar içinde kendini gösterdiğini fark etti. Bu durum her anın, her karşılaşmanın daha büyük, ilahi bir tasarımın parçası olduğunu ona kanıtladı. Ve nihayetinde hepimizin aynı hedefe, gerçek, ilahi doğamızı yeniden keşfetmeye doğru ilerlediğini anladı. Barbara, her bireyin bu bilgelik ve anlayışa erişebileceğine inanıyor, yeter ki kalplerini ve zihinlerini fiziksel dünyanın ötesindeki daha büyük bir gerçeğe açmaya istekli olsunlar. Onun hayat misyonu bu mesajı paylaşarak, başkalarının kendi ruhsal yolculuklarına cesaretle çıkmalarına yardımcı olmaktır. Kitapları, halka açık konuşmaları ve kişisel rehberlikleri aracılığıyla bu bilgeliği aktarmaya kendini adamıştır. Düzenli olarak konferanslarda konuşmalar yapar, deneyimlerini ayrıntılı bir şekilde yazar ve daha derin bir ruhsal anlayış arayışında olanlara rehberlik eder. Ve tüm bunları yaparken insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatır. Onlar her zaman daha büyük bir gücün rehberliği altındadır. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.